Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir altına, gümüşe bakacağız. Ancak öncelikle dün gelen bir soruyu yanıtlamak istiyorum. Serdar Bey sormuş, eğitimlerinizde X fiyat üzerinde kalıcı olduğunu görmek lazım şeklinde bir cümleniz var. Kalıcı olduğunu kabul etmek için belli bir bar sayısını görmek mi gerekir? Başka bir gözlem yöntemi var mıdır demiş. Şimdi ben bu cümleyi eğitimler dışında bu katıl altındaki teknik analiz eğitim bölümü dışında aslında çok sık analizlerimde de kullanıyorum. O nedenle bunu burada açıklamak istiyorum sizlere. Bunun için de şöyle boş bir alana geçelim ve burada bir hayali bir direncimizin olduğunu varsayalım ve burada da fiyatlar geldi. Bu dirençle karşılaştığında bir miktar genelde bir satış alır. Bu da bu dirence geldiğinde bir grup trader'ın açığa satış yapmasından kaynaklı bir geri çekilme yaşanır. Sonrasında gelen alımlarla birlikte bu direnç güçlü kırılır. Genelde diyorum çünkü burada alıcıların girip girmeyeceğini bilmiyoruz. Ancak şu önceki tepe geçildiğinde burada açığa satış yapanlar pozisyon kapatacaklar. Pozisyon kapatmaları için alım yapmaları gerekir. Aynı zamanda bu yükselişten faydalanmak için bir daha üstüne alım yaparlar. Dolayısıyla buradaki satıştan daha çok alıcının olduğu bir süreç yaşanır ve genelde güçlü kırılımlar gelir. Fakat bu kırılımın kalıcı olup olmayacağını bilmiyoruz. Bunun için öncelikle buradaki oluşan mumlara bakarız. Bu mumlar güçlü mumlar mı? Alıcıların güçlü olduğu yoksa belirsiz olduğu mumlar mı? Bununla ilgili de gene katıl altında teknik analiz bölümünde detaylı bir video mevcut. Oradan ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla burada öncelikle bir mumların gücüne bakacağız. Sonrasında da şunu takip ederiz. Bu kırılım geldikten sonra bir tepe oluşur ve sonrasında fiyat tekrar döner. Şu kırdığı direnci destek olarak çalıştırıp ve yükselişe geçer. İşte bu yükselişe geçtiği süreçte şu bir önceki tepenin üstünde yeni fiyatlamalar oluşuyorsa, yani şuradaki direnç bölgesi kırılıyorsa, burada artık nispeten kalıcı bir yükselişin, kalıcı bir kırılımın geldiğini söyleyebiliriz. Ancak her zaman şunu unutmayalım. Bakın bu kırılımlar gelebilir, bu güçlü alımları görebiliriz. Ancak dünyada 5 dakika sonra, 1 saat sonra ne gibi gelişmeler olacak bunu bizim önceden bilebilme şansımız yok. Sonuçta falcı değiliz, müneccim değiliz. Yarın ne olacak, 1 saat sonra ne olacak bunu bilemeyiz. O nedenle mutlaka ve mutlaka bu tür güçlü alımları görsek dahi şu kırılım öncesi oluşan dibin altına mutlaka stop koymalıyız. Yani bu direnç kırıldıktan sonra bu tarz bir hareket oluşsa ve kalıcı bir kırılım geldi varsayımına sahip olsak dahi bu stoplar çok önemlidir. Açıkçası biz bireysel yatırımcıların, özellikle bireysel yatırımcıların bu tür hareketlerdeki elimizdeki tek gücümüz, tek silahımız stoplarımızdır. Bu tarz kırılımların kalıcı olduğunu bize gösteren hareketleri görsek dahi stoplarımıza dört elle sarılıp onlara sadık kalmamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Hatta burada şu tarz bir yöntem de geliştirilebilir. Şu kırılım sonrasında gelip bu bölge destek olarak çalışıp şu bir önceki tepenin de geçildiği yükselişleri gördüğümüzde artık bu stopumuzu buraya güncelleyebiliriz. Gayet de başarılı bir trade süreci bu şekilde yakalanabilir. Kısacası burada iki yöntem mevcut. Birincisi mumların boyları, mumların gücü. Bunu zaten eğitimde anlattım. Şu an katıldığı bir videosu mevcut. Bunun dışında da gene bu bölgenin destek olarak çalışıp sonrasında gelen alımların da bir önceki tepeyi geçtiğini görmemiz gerekir. Burada tabii şu geri çekilmeler bu bölgeyi destek olarak çalıştırmadan biz stopumuzu ilk buraya koymuştuk şu kırılımda alım yapıyorsak. Bu bölgeyi destek olarak çalıştırmadan şu şekilde bir geri çekilme de gelebilir. Bu durumu aslında bozmaz. Burada bir likit de tuzağa atar. Sonrasında tekrar dönüp bu tepe geçiliyorsa kalıcı bir kırılım geldiğini söyleyebiliriz. Yani şuradaki geri çekilmeler bunu engellemez. Şu bir önceki dip geçilmediği sürece buradaki bu zikzak hareketler veya buna testere de denebilir. Bu kırılım sürecini değiştirmez, bozmaz. Önemli olan şu bir önceki dip kırılmamalı. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Aklınıza takılan gene sorular olursa lütfen yorumlara yazın. Seve seve yeni videolarda bunları
bunları da cevaplamaya çalışırım. Şimdi gümüşün grafiğine bir geri dönersek. Bakın şu son durumu bir konuşalım. Burada bir direnç bölgemiz var bizim 22.50, 22.37 bölgesi. Hatta bu bölge kırıldığında stop olmuştuk. Sonrasında satışlar bir miktar derinleşse de şu an bir geri dönüş alıyoruz. Ancak şu an bakın şunu bilmiyoruz. Şu düşüş trendini korumaya devam edecek mi? Dolayısıyla burada düşen tepeler, düşen dipler şeklinde bu piyasa satışa devam edecek mi? Bunu bilmiyoruz. Ancak bir strateji geliştirip 22.50 üzerinde ilk alımımızı yapıp sonrasında da bakın şurada bir bobin hareketi artık oluşmuş durumda. 4 saatlik grafiklerden bakıyoruz şu an. Bu bobin hareketleri oldukça kıymetlidir, önemlidir. Bunun üstünde hareketler artık görüyorsak alıcı olabiliriz. Ancak mutlaka bu bobinin altına da stop koymamız lazım. Bunu kim bu şekilde yapacak? Traderlar. Day trade, swing trade, kısa vadeli tradersanız bunu uygularsınız. Biraz daha uzun vadeliyseniz burada aşağıda 21.88'i de kabul edebilirsiniz. Çünkü sizin yukarıdaki kar hedefiniz o kadar yüksektir ki şuradaki bir 40-50 centlik ekstra zarar sıkıntı olmayacaktır. O nedenle burada 22.29, 22.30 altına stop konulabilir veya uzun vadeliyseniz de 21.88 gene kullanılabilir. Sonrasında da tabii yukarıda eğer 23 üstüne 23-23.10 üstünde hareketler görüyorsak tekrar alıcı oluruz. Fakat bu sefer şu bölgedeki stoplarımızı artık bu kırılan direncin altında bir bölgeye çekmemiz gerekir. Gene bu alan kırılmadan önce bakın şuradaki bobin hareketi gibi hareketler oluşacak mı? Veya burada bir geri çekilme olup ondan sonra mı kıracak? Şu alanı kontrol ederek o bölgenin altına hem aşağıda yaptığımız alımın stopunu da taşıyarak burada riskimizi artık iyice azaltmış olacağımızı düşünüyorum. Eğer yukarıda 23.70 kırılacak olursa da son alımları yapıp artık bu sefer de bu direncin altında oluşan fiyat hareketlerine göre tüm stoplarımızı yukarıya çekeriz. Zaten dünkü analizde de bunu bahsetmiştim ama şimdi bu kırılım vesaire konularını da konuşunca bir tekrarlamak istedim. Ayrıca yeni katılan arkadaşlar olursa da onları da bilgilendirmiş olalım. Dolayısıyla evet şu an bir tepki alıyoruz ancak 22.50 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bu önemli. Kalıcı olmanın şartlarını da az önce anlattım. Ancak aşağıda minimum 22.30, maksimum 21.88 altına da stop koymamız gerektiğini unutmayalım. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şu düşüş trendi şu an için kırılmış gözüküyor. Fakat bu doğru bir bakış açısı olmayacaktır. Bu düşüşün sonlandığını söyleyebilmemiz için bizim yukarıda bir önceki tepeyi geçmemiz gerekiyor. 1965'in üstüne atmamız gerekiyor. Aksi takdirde bakın şuradaki gibi bir tepe var, bir düşüş, sonrasında gelen tepkiler bir önceki tepeye ulaşamadan tekrar satışlarla karşılaşıp bir önceki dibi kırdığı bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla burada da gelen alımlar eğer bir önceki tepeyi geçemiyorsa bu tepenin altında yeni bir tepe oluşur ve gene düşen tepeler bize düşen dipleri getirecektir ve bir önceki dibin de altına inen bir fiyat görebiliriz. O nedenle yukarıda 1965 geçilmediği sürece altında alım yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Bu bölgede bir tepe oluşursa da hemen biz de bu trend çizgimizin açısını güncellemek durumunda kalırız. Dolayısıyla evet trend çizgileri önemlidir, bize güzel yön gösterirler fakat kırılmaları tek başına yeterli değildir. Dirençlerin geçildiğini görmemiz en doğru işlem stratejilerini oluşturmamızı sağlar. Burada da gene yukarıda 1965'in geçilme sürecinde oluşacak fiyat hareketlerine göre stop seviyemizi belirlememiz gerektiğini lütfen unutmayalım. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçelim. Bakın altın gümüş rasyosunda da 88 seviyesini takip ediyorduk. Bunun üstünde hareketler görsek de bu fitil olarak kaldı. Tekrar tersine döndü piyasa. Bu da işte bu özellikle gümüşteki o güçlü alım sürecini bize gösterdi. Ancak burada şu hatırlatmayı yapmam gerekiyor. Bakın 88 seviyesi pek çok kere test edildi. Dolayısıyla burada açığa satışçılar temizlenmiş durumda. Yani altın ve gümüşte yükselişi destekleyenler azalmış durumda. Aynı zamanda diplere de baktığımızda yükselen dipleri burada görüyoruz. Dolayısıyla aslında burada bir sıkışma süreci yaşanıyor. Elbette ki bu temizlenmeden dolayı bu alanın çok fazla ihlal edilmesi çalışmasından dolayı kesin 88 kırılacak diyemeyiz. Ancak olasılık olarak 88'in kırılması şu an daha da güçlenmiş
tepkilenmiş durumda. Fakat aşağıda biz gene öncelikle bir 85-50'leri takip ediyor olacağız. Altına iniş yapıyor muyuz? Ancak daha geniş resimden baktığımızda da 83-60'ın kırıldığını görmemiz gerekir. En azından altın ve gümüşün o bir önceki tepelerine ulaştığı süreci yaşamak için. Bunun da altında 82-60'lar kırıldığı takdirde altın ve gümüşte güçlü alımların başladığını söyleyebiliriz. Ancak unutmayalım, şu an için bakın bu direnç bölgesine daha da yakın seyrediyor piyasa. Burada her an bir sert geri dönüş alabiliriz. Dolayısıyla altın ve gümüşte de o düşen tepelerin devam ettiği bir süreçte yaşanabilir. Aman dikkat. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.